Efendim Makamlar programından hepinize sevgiler, selamlar. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz ve hatta bu geri dönüşler içerisinde geçen gün Özgür Arkun kardeşimle gene konuğumuz olmuştu. Bildiğiniz üzere Hicaz makamını onunla konuşmuştuk ve Hicaz ailesinden de biraz bahsetmiştik. Kendisi Zeki benim yeğenimdir. Çünkü Özgür kardeşimdir. İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. Gitar bölümünde ve şöyle dedi. O kadar güzel bir iş yapıyorsunuz ki kardeşim. O kadar takdir ediyorum ki Zeki makamları sizin vesilenizle öğrenmiş olacak. Bu benim oğlum. Ben müzisyen olduğum halde ben de kızım için diyorum bunu. Kızım da Mimar Sinan'da okuyor ve nice gençler belki de işte Sami hocamın anlattığı bu eşsiz anlatım sayesinde makamları öğrenecekler. Ben kendisine bu vesileyle bir kere daha teşekkür etmiş olayım ve günün makamına, Hüseyin'i makamına gelelim. Sözü işin doktoruna bırakalım. Yine aynı formattan devam edelim. Bir Hüseyini beşlisi karşımıza çıkacak. Uşak 4 ses çaldığımız zaman Uşak dörtlüsü olur temel yapılarda. Şu şekilde hatırlatalım. Şu 4 ses Uşak dörtlüsüdür. Buna bir tane daha nota eklerseniz mi ve burada durursanız Uşak beşlisi demeyiz de Hüseyini beşlisi deriz. Çünkü bu Hüseyini bizim coğrafyamızda çok kuvvetli bir kavramdır. O yüzden Uşak beşlisi değil de o kavrama saygı duymak noktasında muhtemelen burada da bu Hüseyini beşlisi olarak isimlendirilmiş. Yoksa Uşak'tan başka bir şey değil aşağısı. Bakın la Uşak çalıyoruz gördüğünüz gibi. Bakın bu geldiği anda artık burada Hüseyini beşlisi oluyor. Yani temel bir yapının üzerine tekrar mi üzerinden bir Uşak dörtlüsü getireceğiz. Yine 6 adet temel yapımızdan başka bir şey yok. Diziyi çalalım. Si, Hüseyini beşlisi. Buradan itibaren Uşak dörtlüsü. İşte Hüseyini makamının dizisi. İniyorum aşağı doğru. Seyir. Hüseyin'de Uşak. Dügahta, La'da Hüseyini. Alın size Hüseyini makamının malzemesi. Anadolu'nun makamı. Aynen öyle. Biz Uşak makamını konuştuğumuz zaman Hüseyini makamından da orada esintiler sunmuştuk. Çünkü onlar böyle birleşik, iç içe geçmiş makamlar. Birbirlerinden ayırmak mümkün değil. Farkları neydi? Duraklarıydı. Evet. Çok ufak farkları var. O yüzden dediğimiz gibi iç içe geçmiş makamlar. Şimdi bazı makamları konuştuğumuz zaman videolarımızın sürelerine ben dikkat ediyorum. İşte bazılarında 6-7 dakikalık, bazılarında bu süreyi daha geçen makamlarımız oluyor. Aslında bu makamların biraz da zenginliğiyle alakalı oluyor. Yani bazı makamları böyle yoğun konuşup hani aklınıza şu takılmasın. Ya bu video 10 dakika. İşte Hüseyin'i makamında 6 dakika çekmişler gibi bir şey şöyle oluyor. Bazen de konu konuyu açtığı için böyle olabiliyor. Bir de dediğim gibi makamın böyle kolları, mesela Hicaz konuşacağız. Şimdi Hicaz konuştuğumuzda ortaya bir sürü şey çıkmış olacak. Hicaz ailesinden bahsetmemiz gerekecek. Uşak'la Hüseyin'i de böyle. Uşak'ta Hüseyin'i anlatmıştık. Ama Hüseyin'de de işimiz daha kolay. Niye? Uşak'ta bir kısım bahsettik. Hüseyin'i bu kadar bahsetmeye gerek yok. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim dedim. Hocam şimdi yol haritamızda böyle bir zenginleştiriyorduk ya. Neyimiz var elimizde? Tamam oraya gelmiş olalım o zaman. Hüseyini'yi de yine Neva gibi. Oradan yola çıkalım. Yukarıdan itibaren mi notası önemli olduğu için dedik ya Türk müziği karar odaklı müziktir. Kararcıklar, büyük karar, değil mi? Virgül cümleleri. Şimdi burada mi artık bayağı böyle noktalı virgül cümlesi la'dan sonra. O yüzden mi diğer notaları kendine çekiyor. Bu ne demek? Aynı Neva'da olduğu gibi. Neva'dan belki biraz daha pesçe ama kesinlikle Uşak gibi değil. O si notasını, segahı yine Hüseyini'yi çekecek. İzin vereceğiz. Bakın şöyle. Ele aldı bakın kontrolü. Bu. Uşak'ta şuydu. Buraya alıyordu. Hüseyini de bu Hüseyin'idir. En son karara giderken biraz daha böyle Uşaklı olduğu için atar kendini. Ama onun dışında dikkat siye. Bir başka özelliği de şudur. Şu do notası var ya. Evet. Bunda böyle çok durur.
uşağı güzel gösterir. Ve karara giderken. Bu kadar yapar. Yani uşak makamındaki gibi. Glissandolar çok önemli değil mi? Tabii. Uşak makamındaki gibi bunları yapmaz. Bu uşak makamıdır bak. Karakteri farklı izlediğini biliyor musunuz? Hüseyin'in yukarıda. Buralarda. Bu çekiyor diğer perdeleri kendine. Yavru yavru uma kuşu yükseklerden seslenir. Değil mi? Tam bir Hüseyin değil mi? Evet. Dararara didrata la da da. Eline sağlık. Tamburi Cemil Bey'in. Gerçekten Tabii, bunu mu tam girecekti böyle ya? değil. Tam bir Hüseyin'i değil mi yani? Tam Kesinlikle. böyle. Hakikaten tam bir Hüseyin'i gösterir. Dediğimiz gibi Hüseyini makamı da Hüseyini perdesi esas olan böyle karadan sonra. O yüzden o si'yi falan kendine çeker. Uşak makamındaki uygulamadan biraz daha tiz bir si duyarız. Ve bununla birlikte do notası çok önemlidir. Do notasında ikinci güçlü gibi düşünün. Duruşlar yaparsınız. Böyle derinlemesine algılamak isteyenler içerisinde bu nüansları vermiş olalım. Hocam bu kadar keyifli, bu kadar kolay, bu kadar kolay anlaşılır anlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki makamımızda görüşmek üzere. Bir söyleyeceğimiz yoksa veda ediyoruz. Salam Müzik ailesi olarak kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.